Elon Musk kısa süre önce servetinin 1 trilyon dolara aşmasıyla birçok finans kuruluşu tarafından tarihin ilk trilyoneri olarak anılmaya başlandı. Peki bir insan gerçekten nasıl bu kadar büyük bir servet oluşturabilir? Çoğu kişi cevabın Tesla veya SpaceX olduğunu düşünüyor. Bazıları ise bunun sadece üstün zeka sayesinde mümkün olduğuna inanıyor. Ama gerçek hikaye bundan çok daha farklı. Çünkü Elon Musk hiçbir zaman maaşı sayesinde zengin olmadı. Onu bu noktaya getiren şey kazandığı parayı nasıl yönettiğiydi. Her başarının ardından parasını harcamak yerine yeni bir şirkete yatırdı. Her satıştan sonra daha büyük riskler aldı. Ve en önemlisi kurduğu ya da ortak olduğu şirketlerdeki hisselerini kısa vadeli kazanç uğruna elinden çıkarmadı. Bu video Elon Musk'ın hayat hikayesi değil. Bu video onu dünyanın en zengin insanlarından biri yapan finansal kararların hikayesi. Çünkü bazen sizi zengin eden şey ne kadar para kazandığınız değildir. Asıl fark yaratan kazandığınız parayla verdiğiniz bir sonraki karardır. Elon Musk'ın hikayesi aslında çocuk yaşlarda başladı. 1971 yılında Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğdu. Küçük yaşlarından itibaren bilgisayarlara büyük ilgi duyuyordu. Henüz 12 yaşındayken Blastar adını verdiği basit bir oyun geliştirdi ve bu bilgisayar oyununu bir bilgisayar dergisine satarak ilk gelirini elde etti. Kazandığı para büyük değildi ama bu deneyim ona çok önemli bir şey öğretti. Para kazanmanın tek yolu çalışmak değildi. İyi bir fikir üretmek siz çalışmayı bıraksanız bile değer oluşturabilirdi. Yıllar sonra Kanada'ya taşındı ve ardından eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti. Stanford Üniversitesi'nde doktora programına kabul edilmesi birçok kişi için hayal sayılabilecek bir başarıydı. Ancak tam o günlerde internet dünyasında sessiz bir devrim yaşanıyordu. 1990'ların ortasında insanların büyük bölümü internetin hayatı değiştireceğini henüz göremiyordu. Elon Musk ise bunun geleceğin en büyük ekonomik dönüşümü olacağına inanıyordu ve kariyerini tamamen değiştirecek bir karar verdi. Doktora programına başladıktan yalnızca 2 gün sonra okuldan ayrıldı. Dışarıdan bakıldığında bu karar oldukça mantıksız görünüyordu. Elinde başarılı bir şirket yoktu. Düzenli bir geliri yoktu. Başarısız olursa döneceği garanti bir planı yoktu. Fakat Elon Musk'ın aldığı risk rastgele verilmiş bir karar değildi. Aylarca araştırdığı ve geleceğine inandığı bir teknolojinin üzerine yatırım yapıyordu. İşte videonun ilk finans dersi burada başlıyor. Büyük servetler çoğu zaman güvenli görünen yolları takip ederek değil, gelecekte büyük değer oluşturacağına inandığınız fırsatları erkenden görebilmekle oluşur. Elbette bu herkesin okulunu bırakması gerektiği anlamına gelmez. Asıl ders şudur: Elon Musk zamanını ve kariyerini geleceğin en hızlı büyüyeceğine inandığı sektöre yatırdı ve bu karar onu ilk şirketini kurmaya götürdü. 1995 yılında Elon Musk ve kardeşi Kimball Musk, Zip2 adını verdikleri küçük bir yazılım şirketini kurdu. Fikirleri oldukça basitti. Gazetelerin internette yer almasını sağlayacak dijital şehir rehberleri ve işletme dizinleri geliştirmek. Bugün kulağa sıradan gelebilir. Çünkü artık internette olmayan bir işletme düşünmek neredeyse imkansız. Ama 1995 yılında durum tamamen farklıydı. İnternet henüz emekleme dönemindeydi ve birçok büyük gazete bu teknolojinin kalıcı olacağına bile inanmıyordu. Elon Musk ise yine geleceğin nereye gittiğini görmeye çalışıyordu. Şirketin ilk yılları oldukça zordu. Yatırımcı bulmak kolay değildi. Müşteri bulmak daha da zordu. Masrafları azaltmak için Elon Musk ve kardeşi zaman zaman ofiste uyuyor, duş ihtiyaçlarını yakındaki bir spor salonunda karşılıyordu. Çünkü o dönemde sahip oldukları en değerli şey para değil, zamandı. Aylar süren çalışmaların ardından Zip2 büyük gazetelerle anlaşmalar yapmaya başladı. Şirket hızla büyüdü ve 1999 yılında bilgisayar üreticisi Compaq, Zip2'yu yaklaşık 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar değerinde hisse karşılığında satın aldı. Elon Musk sahip olduğu yaklaşık %7'lik hisse sayesinde vergi öncesinde yaklaşık 22 milyon dolar kazandı. 24 yaşında kurduğu ilk şirket onu artık maddi olarak hayatı boyunca çalışmak zorunda kalmayacağı bir noktaya getirmişti. İşte insanların büyük çoğunluğu ile Elon Musk'ın yolları tam burada ayrılıyor. Çünkü birçok insan için ilk büyük servet oyunun sonudur. Elon Musk için ise oyunun başlangıcıydı. Zip2 onu trilyoner yapmadı. Zip2 ona sermaye kazandırdı. Ve bu ikisi arasında çok büyük fark var. Sermaye harcanacak para değildir. Doğru kullanıldığında yeni fırsatlar üreten bir araçtır. Elon Musk bunu çok iyi biliyordu. 22 milyon doları lüks evlere, pahalı arabalara ya da erken emekliliğe harcamadı. Çünkü hedefi zengin olmak değildi. Daha büyük şirketler kurmaktı. İşte videonun ikinci finans dersi de burada. Birçok insan ilk büyük kazancını hayat standardını yükseltmek için kullanır. Oysa büyük girişimciler ilk büyük kazançlarını bir sonraki fırsatı finanse etmek için kullanırlar. Elon Musk da
tam olarak bunu yaptı ve çok geçmeden bütün sermayesini finans sektörünü değiştirmeye çalışacak yeni bir girişime yatırdı. Bu girişimin adı XCOM'du. Bugün kulağa sıradan gelebilir ama o yıllarda internet üzerinden para göndermek birçok insana güvenilir gelmiyordu. Bankacılık işlemleri hala büyük ölçüde şubelerde yapılıyor. İnsanlar paralarını internet ortamına emanet etmekten çekiniyordu. Elon Musk ise bunun değişeceğine inanıyordu. Gelecekte finansın büyük bölümünün dijital ortama taşınacağını düşünüyordu. Kısa süre sonra XCOM, Confinity adlı bir şirketle birleşti. Bu birleşmenin ardından şirket bugün hepimizin bildiği PayPal adını aldı. Şirket hızla büyümeye başladı. Ancak bu süreç sorunsuz değildi. Yönetim ekibi içinde fikir ayrılıkları yaşandı ve Elon Musk CEO'luk görevinden ayrıldı. Birçok kişi burada onun hikayesinin bittiğini düşünebilir. Ama asıl önemli nokta bu değildi. Çünkü Elon Musk şirketi yönetmeyi bırakmıştı. Fakat şirketin önemli bir bölümüne hala sahipti. İşte yatırım dünyasının en güçlü kavramlarından biri burada karşımıza çıkıyor. Her zaman şirketi yönetmeniz gerekmez. Bazen en değerli şey doğru bir şirkete ortak olmaktır. 2002 yılında eBay, PayPal'ı yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde hisse karşılığında satın aldı. Bu satış sonucunda Elon Musk sahip olduğu yaklaşık %11,7'lik pay sayesinde vergi öncesinde yaklaşık 180 milyon dolar kazandı. Şimdi düşünün. 30'lu yaşlarındasınız. Hesabınızda 100 milyonlarca dolar var. Hayatınız boyunca çalışmasanız bile rahat yaşayabilirsiniz. İnsanların büyük çoğunluğu tam bu noktada oyundan çekilir. Riski azaltır, parasını korumaya çalışır. Elon Musk ise tam tersini yaptı. Çünkü onun gözünde 180 milyon dolar bir hedef değildi. Sadece yeni bir başlangıçtı. İşte videonun 3. dersi de burada. İnsanlar PayPal satışını Elon Musk'ın başarısının zirvesi sanıyor. Oysa gerçekte bu hikayenin başladığı andı. Çünkü büyük servetler ilk büyük parayı kazanınca oluşmaz. O parayı nasıl değerlendirdiğinizle oluşur. Elon Musk da bu parayı harcamadı. Daha önce kimsenin cesaret edemediği iki sektöre yatırım yapmaya karar verdi. Biri uzay endüstrisiydi, diğeri ise elektrikli otomobiller. Ve bu karar hayatının en büyük riski olacaktı. 2002 yılında Elon Musk SpaceX'i kurdu. Amacı sadece uzaya roket göndermek değildi. Asıl hedefi uzay taşımacılığının maliyetini radikal şekilde düşürmekti. Çünkü ona göre insanlığın geleceği uzaya ulaşmayı uçak yolculuğu kadar sıradan hale getirmekten geçiyordu. O dönemde bu fikir birçok uzmana göre gerçekçi değildi. Özel bir şirketin roket üretip uzaya çıkarması neredeyse imkansız görünüyordu. Ancak Elon Musk bununla da yetinmedi. 2004 yılında henüz çok küçük olan Tesla'ya ilk büyük yatırımını yaptı ve şirketin en büyük yatırımcısı oldu. Burada önemli bir noktayı düzeltelim. Tesla'yı Elon Musk kurmadı. Şirket Martin Eberhard ve Mark Tarpenning tarafından kurulmuştu. Elon Musk ise ilk yatırım turuna liderlik ederek şirkete katıldı ve daha sonra CEO oldu. Şimdi kendinizi onun yerine koyun. Elinizde yaklaşık 180 milyon dolar var. Bu parayla ömür boyu rahat yaşayabilirsiniz. Ya da çok daha büyük bir risk alabilirsiniz. Elon Musk ikinci yolu seçti. Finans dünyasında çok bilinen bir tavsiye vardır. Yumurtaların hepsini aynı sepete koyma. Yani paranı farklı yatırımlara böl, riskini azalt. Fakat Elon Musk'ın yaptığı tam olarak bu değildi. O parasını rastgele tek bir hisseye yatırmadı. En iyi bildiği, bizzat yönettiği ve geleceğine en çok inandığı şirketlere yatırım yaptı. Bu ayrımı yapmak önemli. Çünkü bu kontrol edemediğiniz tek bir varlığa yatırım yapmakla aynı şey değildir. Yine de aldığı risk olağanüstü büyüktü. PayPal'dan kazandığı servetin büyük bölümünü SpaceX'e aktardı. Tesla'ya yatırım yapmaya devam etti. Ardından SolarCity gibi diğer girişimlere de destek verdi. Artık servetinin büyük kısmı banka hesabında duran nakit değildi. Şirket hisselerine dönüşmüştü. Bu kararın çok büyük bir sonucu vardı. Eğer bu şirketler başarılı olursa serveti katlanarak büyüyecekti. Ama başarısız olursa yıllarca emek vererek kazandığı servetin büyük bölümünü kaybedebilirdi. İşte Elon Musk'ın en büyük finansal kararı buydu. Parasını korumayı değil, değer üretecek varlıklara dönüştürmeyi seçti. Bu strateji kısa vadede son derece tehlikeliydi ve çok geçmeden bunun bedelini ödemeye başladı. Çünkü 2008 yılı geldiğinde hem Tesla hem SpaceX aynı anda iflasın eşiğinde sürüklenecekti. 2008 yılı. Bugün Elon Musk'ın başarılarını konuşuyoruz. Ama o günlerde manzara tamamen farklıydı. Bir tarafta SpaceX, diğer tarafta Tesla ve ikisi de aynı anda para kaybediyordu. SpaceX'in geliştirdiği Falcon 1 roketi ard arda 3 kez başarısız oldu. Her başarısız fırlatma yalnızca teknik bir sorun değildi. Milyonlarca doların dakikalar içinde yok olması demekti. Şirketin kasasındaki para hızla tükeniyordu. Bir başarısız deneme daha SpaceX'in sonu olabilirdi. Tesla'nın durumu da farklı değildi. Şirket ilk otomobil olan Roadster'ı üretmeye çalışıyordu. Ancak üretim maliyetleri beklenenden çok daha yüksekti. Teslimatlar gecikiyor, nakit hızla tükeniyor ve yatırımcıların
piyasaların güveni sarsılıyordu. Tam bu sırada dünya 2008 küresel finans krizine girdi. Bankalar batıyor, kredi piyasaları donuyor ve yatırımcılar yeni şirketlere para vermekten kaçınıyordu. Yani Elon Musk'ın yeni yatırım bulabileceği en kötü dönemde. Yıllar boyunca kurduğu her şey aynı anda çökmek üzereydi. Daha sonra verdiği röportajlarda kişisel harcamalarını bile karşılamakta zorlandığını anlatacaktı. Kağıt üzerinde bir serveti vardı ama kullanabileceği nakit neredeyse kalmamıştı. İşte tam bu noktada önünde çok zor bir karar vardı. Şirketlerden birini kurtarıp diğerini gözden çıkarabilirdi. Böylece en azından servetinin bir bölümünü koruyabilirdi. Ama Elon Musk yine farklı düşündü. Elindeki son kaynakları hem Tesla'ya hem de SpaceX'e aktarmaya devam etti. Bu karar başarısız olsaydı bugün muhtemelen Elon Musk'ı başarılı bir girişimci olarak değil, büyük bir risk alıp her şeyini kaybeden biri olarak hatırlıyor olacaktık. Sonra beklenmedik bir gelişme yaşandı. 2008 yılının Eylül ayında SpaceX, Falcon 1 roketini 4. denemesinde başarıyla yörüngeye ulaştırdı. Bu, özel sermaye ile geliştirilen sıvı yakıtlı bir roketin yörüngeye ulaşan ilk başarılı görevi oldu. Bu başarının ardından NASA, SpaceX ile yaklaşık 1,6 milyar dolarlık ticari ikmal hizmetleri sözleşmesini imzaladı. Bu anlaşma şirkete sadece gelir sağlamadı. Aynı zamanda SpaceX'in geleceğine duyulan güveni de kökten değiştirdi. Tesla da yılın son günlerinde faaliyetlerini sürdürmeyi başardı. İki şirket de son anda ayakta kalmıştı. Bugün birçok kişi Elon Musk'ın başarısını yalnızca zekasıyla açıklar. Oysa 2008 bize başka bir şey gösteriyor. Büyük servetler sadece doğru kararlarla oluşmaz. Bazen o kararların sonuç vermesi için herkesten daha uzun süre dayanmanız gerekir. Eğer Elon Musk o yıl pes etseydi ne Tesla bugün bildiğimiz şirket olurdu ne SpaceX uzay sektörünü değiştirebilirdi. Ve muhtemelen bugün bu videoyu da çekmiyor olurduk. 2008 krizinden sağ çıkan Tesla ve SpaceX artık tamamen farklı bir döneme girmişti. Tesla elektrikli otomobilleri niş bir ürün olmaktan çıkarıp dünyanın en değerli otomobil şirketlerinden biri haline getirdi. SpaceX ise yeniden kullanılabilir roket teknolojisiyle uzay endüstrisinin maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü ve dünyanın en değerli özel şirketlerinden biri oldu. Elon Musk daha sonra Neuralink, The Boring Company, xAI ve X gibi farklı girişimlerde de önemli pay sahibi olmaya devam etti. Bu şirketlerin her biri aynı başarıyı yakalamadı ama önemli olan bu değildi. Çünkü Elon Musk'ın serveti hiçbir zaman tek bir şirkete bağlı olmadı ve hiçbir zaman maaşından oluşmadı. Bugün birçok insan zengin olmanın yolunun daha yüksek maaş almak olduğunu düşünüyor. Oysa dünyanın en büyük servetlerine baktığımızda farklı bir tablo görürsünüz. Çok büyük servetler çoğu zaman maaşla değil, sahip olunan varlıkların değer kazanmasıyla oluşur. İşte Elon Musk'ın yıllar boyunca yaptığı tam olarak buydu. Önce bir şirket kurdu. Şirket değer kazanınca elde ettiği sermayeyi harcamadı. Bir sonraki girişime yatırdı. Sonra aynı süreci tekrar etti. Ve tekrar ve tekrar. Her seferinde sahip olduğu şirketlerin değeri büyüdü. Böylece serveti de maaş gibi doğrusal değil, şirket değeriyle birlikte katlanarak arttı. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bu videodan çıkarılması gereken ders, bütün paranızı tek bir şirkete yatırmak değildir. Elon Musk en iyi bildiği, yönettiği ve yıllarını verdiği şirketlere yatırım yaptı. Bu, rastgele yüksek risk almakla aynı şey değildir. Asıl ders şudur. Büyük servetler sadece çok para kazanan insanlar tarafından oluşturulmaz. Büyük servetler doğru zamanda doğru varlıklara ortak olan, kazandığı sermayeyi yeniden üretime yönlendiren ve kısa vadeli tüketim yerine uzun vadeli değer oluşturan insanlar tarafından inşa edilir. Belki de Elon Musk'ın aldığı en önemli finansal karar hiçbir zaman daha fazla para kazanmak değildi. Kazandığı her doları gelecekte daha fazla değer üretecek varlıklara dönüştürmesiydi. İşte bu yüzden Elon Musk'ın hikayesi sadece bir girişimcilik hikayesi değildir. Bu, sermaye tahsisinin, uzun vadeli düşünmenin ve sabrın hikayesidir.